Şimdi gözümüzden bahsederken karışabilecek iki tane mevzu var. Göz uyumu ve göz refleksimiz. Göz uyumu dediğim şey, ben uzağa mı bakıyorum, yakına mı bakıyorum? Buna göre göz merceğimin kendisini ayarlaması, bombeleştirmesi ya da işte inceltmesi ona göre. Ama göz refleksi dediğimde ise ışığın yoğunluğuna göre göz bebeğimin büyüyüp küçülmesi demek ve ben burada bu reflekse odaklanacağım. Dolayısıyla beyinde bunların aslında merkezi de farklı oluyor, kontrol noktaları ve göz refleksinde burası neresi? Orta beynimiz. Orta beyinden kontrol ediliyor göz refleksimiz. Peki bu tam olarak ne demek? Gelin biraz daha konuyu açalım. Mesela eğer ışık kaynağı bana yakınsa ya da ışık çok yoğunsa, çok parlaksa ne yapar göz bebeğimiz? Küçülür. Peki amacı ne? Buradan aslında göz bebeğinin nasıl tepki verdiğini hemen hatırlayabilirsiniz. Çünkü amaç ne aslında? Görüntü hep arka tarafına düşüyor gözün, retina tabakasına. Dolayısıyla oradaki reseptörleri yakmamamız gerekiyor. Öyle düşünün. Eğer ışık çok fazla olursa yani yanmasını istemiyoruz. O yüzden de bu kapağı kapatıp korumaya aldığımızı düşüneceksiniz. Ve buradan hemen aklınıza gelebilir. Peki, eğer uzaktaki bir şeye bakıyorsam ya da ışık yoğunluğu azsa, bu sefer ne olacak göz bebeğim? Bu sefer etrafta çok fazla ışık olmadığı için görüntüyü iyi algılayabilmeye ve reseptörleri tam güzellikle düşürmeye çalıştığı için yine mantıktan hatırlayacaksınız. Yani tabii ki de iyice açacağım gözlerimi. 4 göz açacağım. Öyle mi derlerdi? Ki retinama güzelce düşsün görüntüm. O yüzden işte ışık yoğunluğu fazlaysa korumaya aldım dedim retinamı, reseptörlerimi ve o yüzden de kapaklarımı küçülttüm. Göz bebeğim küçüldü. Ama ışık azsa iyice görmeye çalışıyorum değil mi? Gözümü 4 açarım ve ne yapacağım? Pencerelerimi daha çok açacağım. Dolayısıyla göz bebeklerimi büyüteceğim. Amaç ne? Işığı arkaya daha iyi bir şekilde düşürmek, görüntüyü daha doğrusu retinama. Şimdi ne demek olduğunu gördük. Peki bu olay nasıl gerçekleşiyor? Oradaki kaslar bunu nasıl yapıyorlar? Göz bebeği nasıl ayarlıyor kendisini? Büyüyüp nasıl küçülebiliyor? Bunu göreceğiz. Aslında çok basit. Şimdi göz bebeği büyüyüp küçülürken aslında orada açılıp kapanan şey ya da kasları kasılıp gevşeyen şey irisimiz. Yani renkli tarafı gözün. Burada da iki tip kastan bahsediyorum aslında ve birbirlerine zıt çalışıyorlar, tamam mı? Bu cebinizde olsun, unutmayın. İki tip kas var ve bunlar birbirine zıt çalışacaklar. Yani bu ne demek? Biri kasılırsa diğeri gevşeyecek, biri gevşerse diğeri kasılacak. Tamam. Öyleyse şimdi hafıza tekniğimize geçebiliriz. Peki bu isimlerini vereyim önce. Sirküler kaslar var, yuvarlak yuvarlak olanlar. Çünkü circle İngilizce'de ne demek? Yuvarlak demek, daire demek. Dolayısıyla oradan geliyor. Circle, sirküler, bu şekilde. Yuvarlak kaslar diyebiliriz yani. Peki diğerleri böyle şerit şerit olanlar, onların yanında onları birleştirenler var bir de. Bunlar da radyal kaslar. Evet, geliyor. Hazır mısınız? Sadece jaluzi tipi perdeleri düşünüyoruz. Belki sizin evinizde vardır, belki komşunuzun evinde vardır ya da bir yerlerde görmüşsünüzdür. Burada diyelim ki ışık az geliyor gözüme, tamam mı? Dolayısıyla ne yapacaktım? Mantığı retinaya reseptörleri güzel düşürmekti. O zaman ne yapıyordum? Açmaya çalışıyordum iyice yuvarlığımı, yani göz bebeğimi. O zaman ne yapacağım? Buradaki irisi de iyice daraltmaya çalışacağım. Burada benim irisimi temsil eden şey jaluzinin, perdenin kendisi. Gözümün işte bebeğini, o boşluğu temsil eden kısımsa pencerenin kendisi. Ne yapacak? Eğer az ışıkta dedim, göz bebeğimin çapını arttırmaya çalışıyorum. Göz bebeğimi büyütmeye çalışacağım ki ışık içeri çok güzel girsin. Aynı şekilde pencerenin içine de çok fazla ışık girmesi için ben ne yaparım? Jaluzinin ipini çekerim ve onu daraltırım, yukarı çekerim. Böylece aslında perdeyi açmış olurum. Aynı şekilde. Peki burada neyi kastediyor? Jaluzinin şeritleri bana yine aynı şekilde gözümde de, irisimde de paralel olan sirküler kasları temsil edecek. Ve
O paralelleri birleştiren jaluzideki iplerse radyal kaslarımı temsil edecek. Sonrasında ipi çektiğimde neresi kısalıyor, neresi aslında kasıyor kendisini orada? Radyal kaslar, değil mi? Sirkülere ne oluyor? Artık perdeden değil, ne demiştik? Biri kasılıyorsa diğeri gevşiyor. Oraya getireceksiniz kendinizi. Yani tam tersi. Sirküler kaslarsa gevşer olarak söyleyeceksiniz. Bu kadar. Peki tam tersi. Diyelim ki bu sefer perdeleri kapatmaya ihtiyacım var. Çünkü dışarıdan çok fazla ışık geliyor. Yani ben belki uyumaya çalışacağım o esnada. Hikayemde mesela perdeyle ilgili konuşurken. Dolayısıyla ne yapacağım? İpi gevşeteceğim ve jaluzi gayet pencereyi kapatmış olacak. Benim gözümde de ne yapıyorduk? Radyal kaslardan hareket ediyorduk öncesinde. Çünkü perdeyi de ipinden yönetiyoruz. Dolayısıyla hemen söyleyin bana, az ışık gelmesini istiyorsam, yani çok ışık geliyorsa dışarıdan ve ben göz bebeğimi daraltmaya çalışıyorsam, çünkü neydi? Sanki oradaki reseptörleri yakacakmış gibi düşünüyorum. Yanmasını istemiyorum. Reseptörlerimi korumak istiyorum. Onları seviyorum. Dolayısıyla ne yapacağım? Onları korumaya aldım. Daralttım iyice göz bebeğimi. Jaluzide de ipini serbest bıraktım. Yani gevşettim. Bunlar neyi temsil ediyordu? Radyal kasları. Radyal kaslar gevşediyse diğeri de kasılacaktır. Yani sirküler kaslarsa tam tersi kasılmış olacak bu esnada. Bu kadar. Eğer duyu organımız gözün bütün içeriğini hafıza teknikleriyle benden dinlemek isterseniz bana mail atmanız yeterli. Bırakıyorum. Ya da ne yapabilirsiniz? Aşağıda Instagram hesabımı paylaşıyorum. Orada da DM'den yazabilirsiniz. İyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın.